ateşe atılırken annesiyle konuşan o bebek. Ben sizin ilahınızım diyen o kral. Kendilerine mucizeler gösterilmesine rağmen inkar eden o kral. Allah'ın emriyle canından vazgeçen o genç. Allah'a adanmış bir yüreği ne deniz boğabildi ne de dağ yutabildi. Ateş dolu çukurlarına atılacaklarını bilmelerine rağmen imanlarından vazgeçmeyen o topluluk. Kur'an'da kahrolsun hendek sahipleri olarak zikredilen ve dehşetli azaba maruz kalan o kral. Ashab-ı Uhdud. Hendek halkı kıssası. Ashab-ı Uhdud kıssasının ayrıntıları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih bir hadisinde yer almaktadır. Hadisi, Hazreti Süheyb er-Rumi radıyallahu anh rivayet etmiştir. İslam tarihçileri ve tefsir alimleri, olayın geçtiği yeri ve zamanı güvenilir rivayetlerle nakletmişlerdir. Bu kıssa, Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresi 4. ayetle şöyle anlatılmıştır. Kahrolsun hendek sahipleri. Bu ayetle zulmün büyüklüğüne dikkat çekilmiş, yalnızca Allah'a iman ettikleri için ateş dolu hendeklerde yakılan müminler övülerek yüceltilmiştir. Büyücü ve delikanlı. İslam'dan önce yaşamış zalim bir hükümdar, Himyerilerin son kralı olan Yusuf Zü-Nüvas, halkına despot bir şekilde hükmediyordu. Bu zalim kralın sarayında halkı etki altında tutmak ve kendi otoritesini pekiştirmek için görevlendirdiği bir saray büyücüsü bulunmaktaydı. Bu büyücü uzun yıllar boyunca kralın emrinde çalışmış, halkı çeşitli sihir ve aldatmacalarla yönlendirmişti. Ancak zamanla yaşlanıp eski gücünü ve becerisini kaybetmeye başlayınca kralın huzuruna çıkarak şöyle dedi: "Bana zeki ve kabiliyetli bir genç gönder ki ilminin bir kısmını ona aktarabileyim. Böylece ben öldükten sonra yerimi o alsın ve sihir ilmi devam etsin." Kral bu isteği kabul etti ve halk arasından zekası ve yeteneğiyle öne çıkan bir genç seçerek büyücünün yanına çırak olarak gönderdi. Genç her gün büyücünün yanına gitmek üzere evinden çıkıyor ve saraya doğru yola koyuluyordu. Fakat her gün büyücüye giderken bir yerde gizlice ibadet eden ve Hazreti İsa aleyhisselamın getirdiği hak dine mensup olan salih bir rahibe rastlamaya başladı. Bu rahip, tevhid inancını korumaya çalışan, halk arasında pek tanınmayan ama Allah katında yüce bir şahsiyetti. Genç çocuk yolculukları sırasında bu rahibe rast gelmeye başlayınca onun yanına oturup anlattıklarını dinlemeye başladı. Zamanla rahibin anlattığı tevhid esasları, Allah'a kulluk, ahiret inancı ve hakikat bilgisi gencin kalbinde derin bir etki bıraktı. Sarayda öğrendiği büyü ilmiyle rahibin anlattıkları arasında giderek daha büyük bir fark görmeye başladı. Büyücünün anlattığı şeyler sahte ve boş görünürken rahibin sözleri kalbine tesir ediyor, iç dünyasında yankı buluyordu. Genç bu manevi derinliğe o kadar ilgi duydu ki saraya gitmekte gecikmeye ve sık sık rahibin yanında oyalanmaya başladı. Fakat büyücü gencin gecikmelerine tahammül göstermiyor, onu her seferinde azarlayıp dövüyordu. Buna rağmen genç rahiple görüşmeye devam etti. Onun sözlerinden vazgeçemiyor, her fırsatta onunla vakit geçirmeye çalışıyordu. Bu durum hem büyücü hem de ailesi tarafından fark edilince genç her iki taraftan da baskı görmeye başladı. Büyücü, "Neden geç kaldın?" diye soruyor, ailesi ise "Niçin eve geç geldin?" diyerek kızıyordu. Rahip bu zorluk karşısında genci teselli etti ve ona şu pratik öğüdü verdi: "Büyücü sana kızarsa ailem beni alıkoydu de. Ailene sorarlarsa büyücü beni alıkoydu dersin. Böylece her ikisini de idare edebilirsin." Halkın yolunu kesen hayvan gencin dönüm noktası. Bir gün saraya gitmek üzere yola çıktığında halkın yollarının kesildiğini fark etti. İnsanlar korku ve telaş içinde yollarını kesen tehlikeli bir hayvandan söz ediyorlardı. Bu durum gencin dikkatini çekti ve içinde derin bir sorgulama baş gösterdi. Zihninde uzun zamandır dönüp duran şu sorunun cevabını aramaya başladı. Gerçekten hakikat kimde? Rahibin öğrettiği tevhid yolu mu doğru
yoksa büyücünün gösterdiği yol mu? İşte bu hadise onun için bir hakikat testi anlamına geliyordu. Tüm kalbiyle yöneldi ve samimi bir niyetle dua etti. Allah'ım, eğer rahibin yolu senin katında, büyücünün yolundan daha hayırlıysa şu hayvanı senin izninle ortadan kaldır. Sonra eline bir taş aldı ve duasının ardından hayvana doğru fırlattı. Allah'ın izniyle hayvan oracıkta etkisiz hale geldi. Bu mucize karşısında halk hayretler içinde kaldı. Korkuyla bekledikleri tehlike ortadan kalkmış, yol tekrar açılmıştı. İnsanlar yollarına devam ettiler. Bu olay gencin kalbinde derin bir kanaat oluşturdu. Artık onun için gerçek yolun rahibin öğrettiği tevhid ve Allah'a teslimiyet yolu olduğu apaçık ortaya çıkmıştı. Bu hadise gencin imanında bir dönüm noktası oldu. Bu açık mucizeye şahit olan genç heyecanla koşarak durumu rahibe anlattı. Rahip ona, "Hey oğul, görüyorum ki Allah seni yüceltmiş. Fakat bil ki yakında büyük bir imtihana uğrayacaksın. Sakın bu durumda benim yerimi ele verme," diyerek nasihatte bulundu. Gerçekten de Allah gence olağanüstü kerametler bahşetti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre genç Allah'ın izniyle körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştiriyordu. Kralın adamının gözlerinin açılması. O günlerde kralın yakın çevresinde bulunan bir adam, kralın arkadaşı veya veziri gözlerini yitirmiş durumdaydı. Bu saray mensubu gencin şifaya vesile olduğunu duyunca çok değerli hediyelerle onun yanına gelerek kendisini iyileştirmesini istedi. Genç ise ona şöyle dedi: "Ben kimseye kendi başıma şifa veremem. Şifayı veren yalnız Allah'tır. Eğer yüce Allah'a iman edersen ona dua ederim, dilerse sana şifayı verir." Bu sözler üzerine adam iman etti. Genç Allah'a dua etti ve Allah da onun gözlerine yeniden görme kabiliyeti lütfetti. Şifa bulmanın sevinciyle dolan adam heyecanla saraya geri döndü ve yeniden kralın meclisinde yerini aldı. Fakat onun bu hali kralın dikkatinden kaçmadı. Daha önce gözleri görmeyen bu adam şimdi sapasağlam karşısında oturuyordu. Kral şaşkınlık ve şüpheyle sordu: "Sana bunu kim yaptı? Gözlerini kim iyileştirdi?" Adamsa vakur bir şekilde şu cevabı verdi: "Rabbim iyileştirdi." Bu söz kralı öfkelendirdi. Hışımla "Benden başka Rabbin mi var?" diye bağırdı. Adam cesaretle karşılık verdi: "Benim de senin de Rabbin Allah'tır." Bu sözleri duyan kral adeta deliye döndü. Zira onun için halk üzerindeki en büyük tehdit kendisinden başka bir otoritenin tanınmasıydı. Üstelik bu sözleri saray çevresinden birinin dile getirmesi otoritesine açık bir başkaldırıydı. Öfkeyle yerinden fırlayıp adamın hemen tutuklanmasını emretti. Sonrasında onu işkenceye aldırdı. Asıl amacı gence ulaşmaktı. Adam ağır işkencelere maruz kaldıktan sonra dayanamayarak kendisini gencin iyileştirdiğini ve onun filanca yerde bulunduğunu söyledi. Hemen ardından genç de yakalanarak saraya getirildi. Kral onu azarlayarak şöyle dedi: "Duyduğuma göre sen büyücülükte körleri ve alacalıları iyileştirecek seviyeye gelmişsin ha?" Genç cesaretle karşılık verdi: "Ben kimseyi iyileştirmem. Şifa veren yalnızca Allah'tır." Bu cevap kralın öfkesini daha da arttırdı. Kralın adamları ısrarla soruyordu: "Sana bu yolu kim öğretti? Kimden öğrendin bu sözleri?" Genç önce sessiz kaldı. Çünkü kalbinde taşıdığı o son nasihat hala tazeydi. Rahibin ağır ama anlamlı sözü kulaklarında çınlıyordu. "Yakında imtihana uğrayacaksın. Sakın bu durumda beni ele verme." Bu söz genç için bir emanet gibiydi. O emanete sadık kalmak için sessiz kaldı, sabretti, direndi. Kendisine bu yolu öğretenin kim olduğunu açıklamamak için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Fakat bu suskunluk baskıyı daha da arttırdı. Onu konuşturmak isteyenler bu kez çeşitli işkencelere başvurdu. Fiziksel eziyetler gün be gün ağırlaştı. Genç sabırla dayandı. Ancak nihayetinde bir insandı. Yaşadığı acılar hem bedenini hem de direncini zayıflattı. En sonunda ağır işkencelere daha fazla dayanamayarak rahibin adını söylemek zorunda kaldı. Kralın adamları hemen rahibi yakalayıp getirdiler. Zorba kral, yaşlı rahibe dinini terk etmesini emretti.
Rahipse buna asla yanaşmadı. Bunun üzerine kral testereyle rahibin başını ortadan biçtirerek onu şehit ettirdi. Ardından önceden gözleri iyileşen saray mensubuna da aynı şekilde dininden dönmesi teklif edildi. O da reddedince testereyle başı yarılarak feci şekilde öldürüldü. Sıra gence gelmişti. Kral ona da dinini inkar etmesini emretti. Genç, imanından vazgeçmeyince bu kez onu doğrudan öldürmek istemedi. Başka bir plan kurdu. Kendi askerlerinden bir gruba genci teslim ederek şöyle dedi: "Bu genci alıp falanca dağın tepesine çıkarın. Zirveye vardığınızda eğer dininden dönmeyi kabul ederse serbest bırakın. Ama direnirse onu oradan aşağı atıp öldürün." Askerler emri aldılar ve genci dağın eteklerine kadar götürdüler. Dağa tırmanırken genç içten içe Rabbinin yardımını umuyordu. Zirveye vardıklarında son kez ona inancından dönmesi teklif edildi. Genç her zamanki gibi bu çağrıyı da reddetti. O an tüm kalbiyle Rabbine yöneldi. Sessiz ama derin bir teslimiyetle ellerini açtı ve şöyle dua etti: "Allah'ım, beni bunların elinden dilediğin şekilde kurtar." Bu samimi niyaz Allah katında hemen karşılık buldu. Dağ birden sarsılmaya başladı. Sanki yerin derinliklerinden gelen bir titreşimle taşlar yerinden oynadı. Askerler paniğe kapıldı. Dengelerini kaybettiler ve bulundukları yerden aşağı yuvarlanarak can verdiler. Gençse Allah'ın korumasıyla hiçbir zarar görmeden dağdan aşağı indi. Ardından yürüyerek kralın sarayına geri döndü. Kral genci sağ salim karşısında görünce hayrete düştü ve ne olduğunu sordu. Gençse "Allah beni onların elinden kurtardı" diye karşılık verdi. Kral gencin dağdan sapasağlam dönmesini hazmedememişti. Artık öfkesine çaresizlik de eklenmişti. Bu kez yeni bir plan yaptı. Genç bu kadar mucizevi şekilde kurtuluyorsa onu bu kez suya vermek gerektiğine inandı. Hemen bir asker grubu çağırarak şu emri verdi: "Bu genci bir tekneye bindirin. Açık denizin ortasına kadar götürün. Eğer orada hala dininden dönmezse onu denize atın ve sulara gömün." Emir gecikmeden yerine getirildi. Askerler genci alıp sahile götürdüler. Bir kayığa bindirdiler ve açık denize doğru açıldılar. Dalgaların ortasında son kararın verileceği an gelmişti. Orada bir kez daha gence seslendiler: "Dön dininden. Son şansın bu." Ancak genç yine aynı sükunet ve aynı teslimiyetle inancını korudu. Kalbiyle Allah'a yöneldi ve daha önce ettiği duayla tekrar niyazda bulundu: "Allah'ım, beni bunların elinden dilediğin şekilde kurtar." Bu içten yalvarışın ardından birden hava değişmeye başladı. Denizin üzerinde ansızın sert bir fırtına koptu. Gökyüzü karardı, dalgalar yükseldi. Tekne alabora oldu. İçindeki askerlerin tamamı sulara gömüldü ve boğularak can verdiler. Gençse bir kez daha Allah'ın lütfuyla hayatta kaldı ve zarar görmeden kıyıya ulaştı. Üstelik orada kalmadı. Bir kez daha kralın sarayına geri döndü. Kral onun tekrar sağ salim karşısında dikildiğini görünce hayrete düşmekle kalmadı, artık onunla baş edemeyeceğini anlamaya başladı. Gencin kendi ölümünü tarif etmesi ve halkın toplu iman etmesi. Genci ne dağ zirvesinde ne de denizin ortasında öldürebilen kral artık şaşkınlıkla öfke arasında bocalıyordu. Her seferinde mucizevi şekilde kurtulan bu genç karşısında çaresiz kaldığını hissediyordu. Bu defa genç kendi ölümünün yolunu bizzat kendisi tarif etti. Kararlılığı, sarsılmaz teslimiyeti ve kalbindeki imanın ağırlığıyla krala şöyle dedi: "Eğer beni gerçekten öldürmek istiyorsan yapman gereken tek bir şey var. Halkı büyük bir meydanda topla. Beni bir hurma kütüğüne bağla. Sonra ok torbamdan bir ok al ve yayı tam ortasından kavra. Ve bu gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla" diyerek oku at. "Ancak bunu yaparsan beni öldürebilirsin." Bu sözler karşısında kral öfkesinin yanında bir korku da hissetti. Fakat artık başka çaresinin kalmadığını anladı. Emrini verdi. Şehrin genişçe bir meydanı halkla dolduruldu. Binlerce insan ne olduğunu anlamaya çalışarak orada toplandı. Genç elleri ve ayakları bağlanarak bir hurma kütüğüne sıkıca sarıldı. Gözlerinde korku yoktu. Yüzünde imanla gelen bir teslimiyet ve sükunet okunuyordu. Kral gencin sadağından bir ok aldı.
yayı eline aldı. Sonra binlerce insanın gözleri önünde ağır ağır yayı gerdi. Gencin tarif ettiği gibi seslendi. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın adıyla oku fırlattı. Ok doğruca gencin şakağına saplandı. Genç elini hafifçe şakağına götürdü ve başı yana düştü. Ruhunu Allah'a teslim etmişti. Ancak bu ölüm sessiz kalmadı. Kralın bütün planlarını alt üst eden şey tam da o anda gerçekleşti. Orada bulunan halk bu sahneye şahit olmuştu. O gencin yıllardır büyücünün yoluna karşı çıkıp tevhid mücadelesi verdiğini biliyorlardı. Onun ölümü kalplerde bir perdeyi kaldırmıştı. Bir anda binlerce ses birden yükseldi. Meydanı inleten tek bir cümle yankılandı. Biz bu gencin Rabbine iman ettik. Bu söz kralın tüm otoritesini yerle bir etti. Korktuğu başına gelmişti. Gencin şehadetiyle halk onun inandığı Allah'a iman etmişti. İman eden bir halkın ateşle imtihanı. Kalabalığın gözleri önünde gerçekleşen bu mucizevi olay ardından toplu iman dalgasıyla birlikte zalim hükümdarın en çok korktuğu şey nihayet başına gelmişti. O ana kadar halkı baskı ve korkuyla yönetmeye çalışan kral artık kontrolü kaybetmişti. Genç bir çocuğun imanla söylediği söz okla mühürlenmiş bir hakikate dönüşmüş, halk bu manzaranın etkisiyle topluca tevhid inancına yönelmişti. Saray erkanı krala, "Bak işte çekindiği şey başına geldi, gördün mü? Halk artık inandı." diyerek durumu haber verdiler. Otoritesine meydan okunduğunu, yıllarca kurduğu korku imparatorluğunun birkaç dakika içinde çöktüğünü fark etti kral. Kalabalığın karşısında halkın imanını yok sayamazdı. Bu yüzden öfke ve panikle akıl almaz bir ceza planı kurdu. Derhal emir verdi. Şehrin ana caddelerine, büyük geçitlerine ve meydanlarına derin hendekler kazın. Bu hendekler kuru odunlarla doldurulsun. Emir hızlıca yerine geldi. Askerler ellerindeki kazmalarla toprağı oyarak hendekleri oluşturdu. Odunlar taşındı, yığınlarca kuru dal ve kereste hendeklere yığıldı. Ardından ateşler yakıldı. Kısa sürede gökyüzüne alevler yükseldi. Zalim kralın askerleri halkın arasına dağılarak kim Allah'a iman ettiyse hepsini tek tek toplamaya başladı. Evlerden, sokak aralarından, dükkanlardan, meydanlardan, kadın erkek, genç yaşlı ayırt edilmeden toplanıyorlardı. Her biri biz bu gencin Rabbine iman ettik demişti. Bu söz onların hem kurtuluş nişanı hem de dünya hayatında çektikleri en ağır imtihanın başlangıcı olmuştu. Kral bu sözlere tahammül edememişti. İmanın yayılmasını bir isyan olarak görüyor, sarayın otoritesine gölge düşüren bu inancı kökten kazımak istiyordu. Derin hendekler artık alev alev yanıyordu. Askerler halkı gruplar halinde hendeklerin başına getiriyorlardı. Önce son bir kez düşünmeleri isteniyordu. Dininden dön, canını kurtar. Ama müminler ateşin göz alıcı parıltısına değil, kalplerindeki nura bakıyordu. Onlar için bu dünya geçiciydi fakat iman ebediydi. Hiçbiri geri adım atmadı. Her biri Rabbimiz Allah'tır diyerek kendilerini alevlere teslim ettiler. Bir anne, bir bebek ve ateşle imtihan. Bu esnada kucağında emzirdiği bir bebeğiyle bir kadın ateşe yaklaşırken tereddüt eder. O anda Allah bebeğe konuşma mucizesi verir ve bebek annesine şöyle der: "Ey anneciğim sabret, çünkü sen hak din üzerinesin." Bu söz üzerine kadın tereddüt etmeden kendisini ve bebeğini ateşe bırakır ve şehit olur. Bu mucizevi olay İslam geleneğinde bebeklik çağında konuşan 3 kişiden biri olarak kabul edilir. Diğer ikisi Hazreti İsa aleyhisselam ve Cüreyç kıssasındaki bebektir. Bu olay iman uğruna gösterilen fedakarlığın ve Allah'ın müminlere olan desteğinin bir göstergesi olarak değerlendirilir. Bu kıssa iman, sabır ve Allah'a tevekkülün önemini vurgulayan etkileyici bir örnektir. Kadının tereddüt ettiği anda Allah'ın müdahalesiyle bebeğin konuşması müminlerin karşılaştığı zorluklarda Allah'ın yardımının gelebileceğini gösterir. Bu olay sadece bir mucize olarak değil,
Aynı zamanda tarih boyunca iman edenlerin karşılaştığı zorluklarda Allah'a olan güvenlerinin ve sabırlarının bir sembolü olarak da değerlendirilmiştir. Zalim Zü-Nüvas'ın helak oluşu. Necran'daki bu korkunç vahşet yalnızca Arabistan Yarımadası'nda değil, dönemin tüm Hristiyan dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle Necran halkının büyük kısmı Hristiyan olduğundan katliam haberleri kısa sürede Habeşistan Aksum hükümdarı Necaşi'ye ulaştı. Aksum Krallığı o dönemde en güçlü Hristiyan devletlerinden biriydi ve bu zulme sessiz kalmadı. Necaşi bu vahşeti hem bir din savaşı hem de insanlık dramı olarak değerlendirdi ve derhal güçlü bir ordu hazırlattı. Habeş ordusu Kızıldeniz'i aşarak Yemen topraklarına çıktı. Zü-Nüvas bu beklenmedik saldırı karşısında hazırlıksızdı. Üstelik işlediği zulüm halkın vicdanını sarsmıştı. Bu nedenle Yemenli askerler bile onun uğrunda savaşmak istemiyordu. Zü-Nüvas Habeş ordusu karşısında yenileceğini anlayınca kaçmaya çalıştı. Rivayetlere göre ya denize kadar sürüklendi veya kendisini Kızıldeniz'e atarak intihar etti ya da kaçarken yakalanarak öldürüldü. Her iki rivayetin ortak noktası şudur: Zü-Nüvas zulmünün cezasını dünyada da görmüş, hem tahtını hem de hayatını kaybetmiştir. Bu olaydan sonra Yemen Habeş yönetimine geçti. Ancak bu tarihi gelişme Ashab-ı Uhdud kıssasının dünyadaki yansımasıydı. Zalim yenilmiş, müminler kazanmıştı. Ve o kıyamet sabahına kadar yankılanacak mesaj artık netti. Ateşe atılsalar da Allah'a verdikleri sözden dönmediler. Bu direniş Kur'an'da övgüyle anıldı. O gün ateş hendeklerdeydi. Bugünse sadakat, sabır ve iman görünmeyen ateşlerde sınanıyor. Maddi yangınlar dindi belki ama manevi yangın hala sürüyor. Ashab-ı Uhdud kıssası, İslam tarihinde zulme uğrayan bir topluluğun sabır ve fedakarlığının sembolü olarak yer edinmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu olayı hatırlatarak, kahrolsun o hendeklerin sahipleri, o ateşle dolu hendekleri hazırlayanlar. Hani onlar müminlere işkence ediyorlardı. Onlardan sırf Allah'a iman ettikleri için intikam alıyorlardı buyurmuş, zalimlerin er ya da geç ilahi adaletle karşılaşacağını, iman uğruna çekilen hiçbir çilenin boşa gitmeyeceğini bizlere bildirmiştir.